Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Batuhan. Bugün sizlerle Türkiye'nin yeni bir numarası Ediz Gürel'in Martirosyan'la 2 ay önce yaklaşık 21 Mayıs tarihinde oynadığı bir oyunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Analizimize geçmeden önce videolardan memnunsanız like atmayı, Ediz Gürel hakkında olabilir, Ediz'in Türkiye'nin yeni bir numarası olmasıyla alakalı olabilir. Düşüncelerinizi versiyonlar kısmına bekliyorum ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimleri açabilirsiniz diyerek İsterseniz analizimize geçelim. Burada Ediz beyazlarda, siyahlarda ise Martirosyan var. E4'de başladı Ediz. E6, D4, D5'ten sonra burada at D2 geldi Ediz'den. C5 hamlesinden sonra at GF3, CD4 ve at D4'ten sonra burada at C6 hamlesini görüyoruz Martirosyan tarafından. Peki Ediz fil B5 oynamayı tercih etti. Fil D7, at C6, B C6'dan sonra fil D3. Burada Fransız defansının aslında Martirosyan tarafından Fransız savunmasının daha doğrusu oynandığını görüyoruz. Ve burada aslında Juve Keres varyantı diye geçen bu devam yolunu oynamayı tercih etmiş oyuncularımız. Peki şimdi burada fil D6 hamlesinden sonra Martirosyan hani sağlam bir şekilde açılışına devam ediyor. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Ediz ne yapmayı tercih ediyor? Vezir E2 oynamayı tercih ediyor. Bu bahsettiğimiz Yu ve Keres varyantının aslında devam yolu hala oynanmaya devam ediliyor. Herhangi bir bozulma yok. Derken burada Vezir C7 hamlesi geldi Martirosyan tarafından. Ve burada Ediz devam ediyor. At F3 oynadı. D E4'ten sonra Vezir E4 ve at F6 hamlesinden sonra ise Vezir H4 hamlesi geldi. Şimdi rakibimiz tarafından burada tabii ki çeşitli hamleler yapılabilir. Mesela G5 karesini tutmak adına bence H6 etkili olabilecek bir hamle. Burada tabii ki C5 hamlesi de mümkün sevgili arkadaşlar. Martirosyan burada C5 yapmayı tercih ediyor. C5'in de tabii ki belli başlı avantajları var. Hani belli kareleri tutmak adına bence önemli bir avantaj sağlayacaktır ve de ileride fil C6 yapmanız adına aslında size bir nasıl diyelim boş alan yer açıyor diyelim. Hani öyle tabir edelim. Yer açtığı için de bence kıymetli bir hamle olmuş C5 hamlesi. Peki Ediz şimdi ne oynamayı tercih ediyor? Ediz burada fil H6 oynamayı tercih ediyor. Tabii ki filinizi burada verebilirsiniz gayet tabii. Çünkü burası bozulduktan sonra yani vezir H6 alındıktan sonra GH6 vezir H6'dan sonra burada hem atınız tehlikeye girecek yani uzun rok yapma gibi bir fırsatınız kalmıyor aslında ya da diyeceksiniz ki ben uzun rok yapmayı tercih edeceğim ama fil fedasına karşılık da ben de atımı feda edeceğim diyebilirsiniz burada. Tabii ki bu size bağlı arkadaşlar. Burada ince küçük taktikler var gibi gözüküyor. Peki şimdi burada kale G8 hamlesinden sonra Martirosyan'ın kaçırdığı hamle ne? Ve Ediz'in de aslında bence bu hamleyle yani mükemmel bir hamle yaptığını düşünüyorum ki bilgisayarda aynı düşüncede benimle. Çünkü bu yapılan hamle bilgisayar tarafından verilen en iyi hamle ve aslında sizler için en avantajlı hamle sevgili arkadaşlar. Bu hamle fil G7 hamlesi. Arkadaşlar şimdi siz fil G7 hamlesinden sonra burada kale G7 alamıyorsunuz. Şimdi kale G7 almaya kalkarsanız vezir F6'dan sonra şah F8 oynamak zorundasınız ve uzun roka döndürme şansınız kalmadı ve burada aslında şah kanadı biraz zayıf olduğu için de saldırıya aslında biraz açık hale geliyorsunuz. Şimdi burada ne oynanabilir peki? Fil E4 gibi bir hamle oynanabilir. Bundan sonrası aslında tamamen e, devam edebilir. Yani fil E7 gibi bir hamleyle devam edilebilir. Ama burası gerçekten siyahlar için pek oynamak istenmeyecek bence bir konum diye düşünüyorum. Peki burada Martirosyan ne yapmayı tercih etti? Martirosyan burada at D5 oynamayı tercih ediyor. At D5'ten sonra fil H6 tekrardan fil E7 hamlesinden sonra vezir E4 kale B8, at E5, kale B4, C4 ve burada at F6'dan sonra bence vezir E2 gibi bir geri çekilme gayet makul bir hamle oldu sevgili arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey düşünebilirsiniz. Biz vezirimizi B2 piyonun savunmasına neden bağladık? Hani kale B1 gibi bir hamle yapabilir miydik? Aslında şöyle arkadaşlar kısa rok burada şimdi biraz riskli olabileceği için kaleyi burada oynatmamak yani uzun rok fikri için saklamak bence sağlıklı. Şimdilik de olsa B2 piyonu korumak için veziri geriye çekmek
sağlıklı gibi gözüküyor. Çünkü başka koruyabileceğiniz hani yöntem olarak ne verebiliriz? Burada ne olabilir? İleride belki de B3 gibi bir hamle olabilir. Ama konumuna göre diye düşünüyorum. Çünkü şimdi aslında geliyoruz. Burada kale G2 hamlesinden sonra bize şöyle bir öneri geliyor sevgili arkadaşlar. Bilgisayar tarafından önerilen bir hamle. Burada sen B3 yapabilirsin diyor. Ve ondan sonra da uzun rok yapmanda hiçbir sakınca yok diyor sevgili arkadaşlar. Burada şimdi Ediz zannediyorum bu fikri kaçırmış olabilir veyahut da bilmiyorum hani kendisinin tabii ki oyun gücüne herhangi bir şeyim yok, şüphem yok. Belki de farklı bir yolu tercih etmek istedi ve burada A3 oynayarak B4'teki kaleyi kovmak istedi. Peki burada kale B8'den sonra şimdi bahsettiğimiz fikir gerçekleşecek mi? Yani uzun rok fikri gerçekleşecek mi? Evet, artık biraz mecbur kalmış olduk ve uzun roktan sonra fil D6, at D7, at D7'den sonra burada fil E4 hamlesi bence güzel bir hamle oldu. Kale H2'den sonra burada kale takası istiyor Martirosyan. Ediz aslında bunu kabul edebilir. Yani etmesi daha sağlıklı oluyor aslında. O yüzden devam edelim. Kale H2'den sonra fil H2, şah B1 ve fil E5'ten sonra bence fil E5 hamlesi burada çok kritik. Çünkü Martirosyan'ın üstünlüğünü koruması için yapabileceği en doğru hamle fil E5 hamlesi olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar. Çünkü burada fil birazdan farklı tehditlerle karşı karşıya kalabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Peki Ediz'ini oynamayı tercih ediyor. Fil C1 oynamayı tercih ediyor. Burada filin işlevinin kalmadığını düşündüğü için bence filini çekmesi gayet doğal. Burada at F6'dan sonra fil C2 ve fil F4'ten sonra burada aslında bir soruya geliyoruz. Siz burada olsanız fil F4 almayı mı tercih edersiniz yoksa fil A4 gibi bir hani hamle yapıp şah çekmeyi mi tercih edersiniz? Aslında burada tamamen sizin kişisel nasıl diyelim satranç kimliğinize yönelik bir yönelim olacak sevgili arkadaşlar. Burada Ediz'in yaptığı hamleyle sizin düşündüğünüz hamle tamamen farklı olabilir. Şimdi Ediz burada fil F4 almayı da tercih edebilir. Şah A2 yapmayı da tercih edebilir ya da fil A4 oynamayı tercih edebilir. Bu tamamen bahsettiğim gibi satranç kimliğinize bağlı olarak bir aslında durum yani konumu nasıl değerlendirdiğinize bağlı olarak da değişiyor arkadaşlar. Peki Ediz'in burada ne yaptığına bakalım. Burada Ediz şah A2 yapmayı tercih etmiş sevgili arkadaşlar. Şimdi bilgisayarın da en kuvvetli hamle olarak verdiği hamle fil F4 hamlesi. Ama şimdi bakacağız. Şah A2'den sonra burada şah E7 geldi ve şimdi dikkat ediniz. Burada fil F4 hamlesi geliyor Ediz tarafından ve bilgisayar bu hamleyi beğenmiyor sevgili arkadaşlar. Peki ya daha demin fil F4 yapsaydık daha iyi olmaz mıydı diye düşündüğümüzde aslında burada dediğim gibi tamamen sizin anlayışınıza bağlı olarak ya burada kaçırılmış bir hamle de olabilir tabii ki fil F4 hamlesi ama şah A2 belki de şahınızın güvenliğini biraz daha sağlamak adına yapılabilecek bir hamle aslında çok da yanlış bir hamle değil. Bu sebeple ben Ediz'in burada çok büyük aşırı bir hata yaptığını düşünmüyorum. Şimdi vezir F4'ten sonra vezir D3, H5 ve burada B4 hamlesinden sonra CB4, AB4'ten sonra burada bence Martirosya'nın yaptığı hatalar dizilişi mi diyelim, silsilesi mi diyelim artık nasıl denirse. Burada aslında Martirosyan hatalar yapmaya başlıyor. Bu zamana kadar büyük hata yapmayan Martirosyan bence artık bir ufaktan soru işaretleri çekmeye başlıyor. Bu hamle at G4 hamlesi. At G4 hamlesi burada aslında çok güzel bir hamleye imkan veriyor bizler için. Sizler burada şimdi at F2'yi hedefliyor olsanız da belki de Martirosyan da at F2'yi burada amaçlıyor olsa da burada kaçırdığı bir durum var. Siz at F2'den sonra çatal yemiyorsunuz burada. Burada vezir D7 gibi aslında çok güzel bir hamleniz var. Hani Martirosyan'ın böyle bir hamle kaçırması mümkün mü bilmiyorum ama gözüken kadarıyla yani gözüktüğü kadarıyla fikir bu. Peki burada Ediz en doğru hamleyi değerlendirebilmiş mi diye sorduğunuzda evet. Burada B5'in aslında çok güzel bir hamle olduğunu söyleyebilirim ve bilgisayarında en çok beğendiği hamle sevgili arkadaşlar. Burada Martirosyan vezir F2 yapmayı tercih etti. Vezir D6, şah F6'dan sonra kale D2 ve vezir B6 hamlesinden sonra burada Ediz tarafından vezir A3 hamlesi geldi sevgili arkadaşlar.
Şimdi burada vezir F4 gibi bir hamle yapılabilirdi. Vezir F4 hamlesi sizler için daha iyi. Siyahların biraz üstünlüğünü kırdığını ifade etmeliyim. Ama şimdi buraya dikkat etmenizi istiyorum. Vezir A3 hamlesinden sonra şöyle bir durum var. Edis bundan sonra konumu toparlamaya başlıyor. Enteresan bir şekilde burada Martirosyan dengesini biraz kaybediyor diye düşünüyorum. Hani Edis bence artık oyun sonuna da yaklaştıkça oyun ortası oyun sonu civarlarında diyelim. Hani bu durumlarda artık biraz daha oyun gücünü sergilemeye başlıyor. Açıkçası benim etkilendiğim bir nokta. Vezir A3'ten sonra oynanan hamlelerin Ediz'in neredeyse yani bir büyük hata haricinde yaptığı bütün hamlelerin bir anlamı ve çok iyi hamle olması benim dikkatimi çekti açıkçası ve kendisinin nasıl aslında çok iyi bir oyuncu olduğunu kanıtlaması bence burada gerçekleşiyor diyebilirim. Şimdi vezir A3 hamlesinden sonra kale C8 hamlesi geldi. Kale D7, kale C4, vezir E7'den sonra dikkat edin arkadaşlar. Burada siyahların çilesi başlıyor artık yani aslında bence. Her ne kadar siyahlar burada üstün olsa da Edis aslında yapılan bir hatayı çok iyi değerlendirecek. Peki nedir o hata? Şah E5'ten sonra fil B3 ve burada Martirosyan bence artık kaybetmesine sebep olacak hatalardan birini yapıyor. Kale F4 hamlesi gerçekten Martirosyan'ın yaptığı bence çok kritik bir hata olmuş. Çünkü arkadaşlar burada kale D5 hamlesini kaçırıyorsunuz. Kale D5'ten sonra şah E4, vezir B4, şah F3, fil D1 hamlesi burada bilgisayar tarafından yanlış verilse de burada Martirosyan şah G2 oynamayı tercih etmeliydi. Ama kendisi burada tabii ki insan yani psikolojisi olarak da şahını daha güvenli bir yere taşıma derdinde. O sebeple şah G2'yi kaçırıyor ve şah G3 oynayarak Ediz'in aslında tamamen bu konumda önünü açmış oluyor. Peki nasıl açıyor? Kale D3 oynayarak başlıyoruz. At E3, vezir C3. Burada kale E4'ten sonra vezir E1, şah F4, vezir H4'ten sonra at G4 ve kale F3 ve şah E5'ten sonra vezir G3, şah D5. Dikkat edin sürekli şahlarla rakibimizi darlamaya çalışıyoruz. Burada fil B3 hamlesinden sonra şah C5, kale C3 ve şah B4'ten sonra kale C2, at E3, vezir E1 ve burada şah B5 hamlesinden sonra vezir E2, şah A5 ve burada vezir D2 hamlesinden sonra kale B4. Bence artık burası daha da kritik hale geliyor. Kale C3'ten sonra burada Martirosyan bence artık yapması gereken hamleyi yapmadığı için burada kayıp konuma geçiyor. Sevgili arkadaşlar dikkat ettiyseniz Edis sürekli çok iyi hamleler yapa sürekli şah çeke çeke burada rakibinin aslında hata yapmasının önünü açıyor sevgili arkadaşlar. Burada siz atınızla F1 oynamak mecburiyetindesiniz. Eğer at F1 oynamaz da şimdi Martirosyan'ın yaptığı at G4 hamlesini yaparsanız burada çok kritik bir hamle var ve Ediz bunu mükemmel bir şekilde yakalamış sevgili arkadaşlar. Ediz'in gerçekten bu tür hani yaptığı hamlelere hayran kalıyorum ben şahsen. Burada fil C4 hamlesinden sonra sevgili arkadaşlar artık Ediz üstünlüğü ele geçirmiş oluyor ve bence yani nasıl tabir edilebilir burası bilmiyorum. Yani gerçekten çok güzel. Hani Ediz kayıp konumdayken tamamen rakibinin hatasını değerlendirerek kendi lehine döndürdü ve şimdi de bu üstünlüğü kaybetmeyerek bence artık galibiyetini perçinleyecek diye düşünüyorum ve devam edelim. Vezir F2'den sonra fil E2, vezir D4, kale D3'ten sonra vezir C4. Burası vezir C4'e dikkat etmenizi istiyorum. Burası çok büyük bir hata. Çünkü şah A3'ten sonra at E5, kale E3, şah B6 ve burada vezir D6 hamlesinden sonra şah B7, vezir E7, vezir C7'den sonra Martirosyan artık burada zaten kaybetmiş oldu. Bu hamleyi görmüş olmanız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Çünkü vezir B4'ten sonra Martirosyan burayı artık terk etmiş oluyor sevgili arkadaşlar.
Kalesi artık boşta kalmıştı ve burada hani terk etmesi bence gayet doğal. Çünkü Ediz burayı kesinlikle kaçırmayacak bir üst düzeyde oyuncu ve büyük ustamız zaten. Şimdi burada devam etmenin yollarını arasak hani şahtan sonra biz ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde şah A8 yapabilirsiniz, şah C8 yapabilirsiniz ki bence çok mantıksız bir hamle ama vezir B6 gibi bir hamle yapabilirsiniz. Yani tamamen size bağlı aslında arkadaşlar. Çünkü vezir B6'dan sonra bence şah B6 yapmanız ne kadar sağlıklıdır bilmiyorum ama burada kale E5'ten sonra da zaten burası ne kadar oynanabilir? Hani piyonlar dışında sizin başka bir uğraşmanız gereken bir sıkıntı yok. Vezir B6 yapmaz da daha kısa yoldan bitireyim derseniz de vezir E7 ile artık rakibinizin biraz sıkıntılarla uğraşmasına sebep olacaksınız diyelim sevgili arkadaşlar ve aslında analizimizi bu vezir B4 gibi muhteşem bir hamleden sonra tamamlamış olalım. Ediz'in gerçekten hatta Yağız Kağan Erdoğmuş'un maçlarını hatta ve hatta Türkiye'nin yeni yetişen genç oyuncularını ve potansiyel sahibi oyuncularını paylaşmak istiyorum. Aslında bakıyorum, inceliyorum kendilerinin maçlarını. Gerçekten faydalı olabilecek bir maçsa sizler için de paylaşmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur diyerek analizimizi tekrardan sonlandırmış olalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ve tabii ki umarım öğretici ve keyifli bir video yapabilmişimdir sevgili arkadaşlar. Diyerek videomuzu kapatalım sevgili arkadaşlar. Videoyu beğenseniz like tuşuna basabilirsiniz. Ediz Gürel'in bu muhteşem maçı hakkındaki düşünceleriniz olabilir. Türkiye'nin yeni bir numarası olması hakkında olabilir. Düşünceleriniz varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Ve de içeriklerimden memnunsanız da abone olup bildirimler açabilirsiniz diyerek isterseniz videomuzu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Satrançta kalın.